çiziminden bahsedeceğiz. Çoğu öğrencinin afalladığı, gıcık olduğu, en çok zorlandığı noktalardan biri. En çok da çalışmanız gereken noktalardan biri el çizmeyi anlayan her şeyi başarır bence çizimde. El çizmek ne yalan söyleyeyim gerçekten zordur. Rönesans döneminde ve yakın dönemlerde portre siparişlerinde el çizimi dahil olduğunda ressamlar ekstra ücret alırdı. Eli iki parça olarak düşünürsek, parmaklar ayrı bir parça olur, baş parmak ve avuçlar ayrı bir parça olur. Baş parmakların yeri ayrıdır. Eli üç boyutlu bir şekil olarak algılarsak biraz bükümlü, biraz eğimli algılamamız gerekecek. Hem parmakların uzunluğundan hem de parmakların çıkış noktalarında da aslında aynı orantı vardır. Mesela bu kemikler, başlangıç kemikleri, orta parmağınki mesela en öndedir. Orta parmağın olduğu gibi. Tabii ben öncelikle boru çizer gibi parmak çizeceğim ve onu anlamanızı önereceğim. Parmaklar özgür hareket ederler. O yüzden parmağı ilk anlamak daha çok işimize yarayacaktır büyük ihtimalle. Bu şekilde 3 parçadan oluşuyorlar. 3 boyutlu basit bir şekil haline indirgedim. En sonda da tırnağımız var tabii. Aralarda ise onları bağlayan eklem noktaları, kemikler. Yine basit bir şekilde düşünecek olursak alt kısmı yumuşak, üst kısmı sert olan uzuvlarımızdır. Baş parmakta genelde daha tombul bir kemik çıkıntısı bulunur. Baş parmakta genelde daha tombul bir kemik çıkıntısı bulunur. Bağlantılarda deri kırışıklıkları eklemek daha gerçekçi bir çizim yapmanıza yol açacaktır. Yandan bilekte hacim arttığı için kalınlaştırıyoruz. Tabi bu sadece yandan bakınca olan bir şey değil. Yandan çizdiğimizde bunu göz ardı etmeyin diye söylüyorum bu şekilde.
Bundan çizdikten sonra işe rakursiyi devreye sokacağız. Rakursi nedir? Bize doğru gelen parçaların yaptığı perspektif. Yani diyelim ki bir eli önden görüyoruz. Bunu nasıl çizeceğiz? Burada en çok halkalar işinize yarayacaktır. Mesela ben buradaki halkaları birer temsil olarak kullanıyorum. Parmaktaki temsiller açısından. Geometrik şekiller olayı çözümlemenizde çok ama çok yardımcı olacaklar. Ayrıntı ekleme kısmına gelecek olursak ise el kemiklerinizi göz önünde bulundurarak bilekten parmaklarınıza olan bağlantıları ekleyebilirsiniz. Tabii bu elden ele değişiklik gösterecektir. Bazen daha belirgin, bazen daha az. Ve çok çalışan ellerde gördüğümüz damarlar olacaktır. Bunun dışında parmaklardaki kemiklerin üzerindeki çıkıntılardan dolayı oluşan kırışıklıklar, tırnaklar ama tırnakları 3 boyutlu bir şekilde eklemeyi unutmayın. Yani onun parmağınızın ucunda yaptığı etkiyi inceleyerek ekleyin çiziminize. Parmakların arasındaki kırışıklıklar bir yüzgeç edasıyla oluşmuş olan çizgiler. Bunlar hepsi el ayrıntısında bulunan özellikler.